yüzücü kutlama yaptığı için diskalifiye edildi. Owen Lloyd, the senior from Chapel Hill, North Carolina. You are an ACC champion of 1650. Teammate Ross Dant finishes second. Get on that lane line, son. You earned it. Congratulations amongst teammates. They work hard together in and out of the water every single day. Lane 4 was disqualified. Whoa, wait a minute. Hold on. They're just saying that Owen Lloyd was disqualified. You're seeing the displeasure from Dant, his teammate. Oh no, I'm going to cry. We need clarification. Do you have any idea what happened and your emotions right now? We train all year for a moment like that, and to have him disqualified, I think, is the dumbest thing ever. What rule did he break? The other swimmers are still swimming. You have to stay in your own lane. You're not allowed to jump or cross over the lane line into someone's lane. And in his celebration, which he earned, he came over to my lane. Works so hard every day. He is going to be on that #1 trophy. I am not going to stand up there. Bu adam kendine güvenerek suyun üzerindeki taşa zarif bir şekilde atladı ve köprüde duran adama aynı şeyi yapması için meydan okudu. Köprüdeki adam da meydan okumayı kabul ederek köprüden indi ve suyun üzerindeki taşa atladı. Taşa atladıktan sonra tekrar köprüye geri döndü. Ancak ilk adam geri dönmeyi başaramadı. Tayland'da heykellere vurarak stres atıyorlar. Patronunuz veya eski eşiniz gibi hayal kırıklığına neden olan birine benzeyen kil heykeller yapıyorlar. Bu heykelleri satın alabilir ve öfkenizi dışarı atmak için onları yumruklayabilir veya tokatlayabilirsiniz. Heykeller güçlüdür ve fiziksel darbelere dayanacak şekilde sağlam bir çerçeveyle inşa edilmiştir. Bu yaratıcı fikir, insanların duygularını güvenli ve komik bir şekilde ifade etmelerine yardımcı olduğu için popüler hale geldi. Bu adam gördüğü herkesin ayakkabısına bakıyor ve beyaz renkli bir köpük püskürtmeye başlıyor. Bu yüzden insanlar o adamdan kaçıyor. Ama bu adam onları rahatsız etmiyor. Aksine onlara yardım ediyor çünkü özel bir temizleme spreyi tutan adam insanların kirli ayakkabılarına bu spreyi sıkıyor, bir fırçayla fırçalıyor. Ayakkabıları bezle sildikten sonra yepyeni hali insanları şaşırtıyor. Bakın, bu adam yerde garip bir şey görüyor. Bunu görmek için bu adam yanında kazmaya başlıyor ve sonra bu şeyin yere doğru derinleştiğini ve yaklaşık bir fit derinliğinde bir çukur olduğunu görüyor. Bunu yaptıktan sonra odun gibi bir şey görüyor. Onu tutup çıkartıyor ama bu odun değil, ustura midyesi denilen bir tür ot. Bu adamın küçük bir hatası ona pahalıya mal olabilirdi. Bu adam video çekmek için bataklık gibi tehlikeli bir alanda koşmaya başlıyor. Ama adım attıkça zemin sünger gibi aşağı yukarı sallanıyor ve birden çökebilir. Bir anda bataklığın içinde sıkışıp kalabilirsiniz. Eğer doğru zamanda yardım almazsanız bu durum hayatınızı sonlandırabilir. Hareket eden bir trende gidip baştan sona tek seferde yapmayı deneyeceğim. Bunu daha önce kimse yapmamıştı. Hareket eden bir tren üzerinde bu çok zor olacak. Bunların hepsini tek seferde almalı yoksa baştan başlamalı. Bu sefer değil. Son ağaçta ayağını kaydırdı. Bunu yaptın. İspanyol yüzücü yanlış başladığı için neredeyse yarıştan elenecekti. Bagaj kapağı yaklaşınca otomatik açılan aracını tam kilitlemeden oto yıkama istasyonuma bırakan sürücünün başına inanılmaz bir kaza geldi. Yıkama istasyonunun arka fırçası bagaj hizasına geldiğinde bagaj kapağı otomatik olarak açılıyor.
ve gördüğünüz gibi inanılmaz bir hasara neden oluyor. Bu adam siyah Hindistan cevizinin içinden siyah renkli su çıkacağını düşünüyordu. Ama beklediği gibi olmadı. Adam önce siyah Hindistan cevizini büyük bir bıçak yardımıyla kesmeye başladı. Kabuklarını soydu ama hala siyah su çıkmadı. Kabuğu soymaya devam etti ve siyah su yerine berrak suya ulaştı. Plajda çıplak ayakla yürümek hayatınıza mal olabilir. Çünkü bu adam bir gariplik seziyor ve metal dedektörüyle kontrol etmeye başlıyor. Sonra bu şeyin ne olduğunu görmek için kumu kazıyor. Kumu tamamen kazdıktan sonra çivilerle dolu bir tahta parçası buluyor. Bu sizi çok kötü bir şekilde yaralayabilir. Parkta ortaya çıkıyor. Bayanın ayakkabısı oldukça kirli. Köpüklü sprey ile temizliyor. Bu sefer kalkmış tabanı da yapıştırıyor. Botun altı da delikmiş, onu da tamir ediyor. Bir de motiflerle süslüyor. Yine harikalar yarattı. Bu adamın nasıl yarışı kazandığına inanamayacaksınız. Daha fazla video için takip etmeyi unutma. Bu makine gelişmiş filtresiyle kirli suyu tamamen temiz hale getirebiliyor. İlk olarak kirli suyu makinenin içine dolduruyorlar. Sonra filtreyi pompanın içine yerleştiriyor ve dikkatlice takıp kilitliyorlar. Ardından kirli su taşıyan boru bu pompaya bağlandığında ilk musluktan kirli su akmaya başlıyor. Ama işin asıl heyecanı burada başlıyor. Bu musluğu kapatıp diğer musluğu açtığında bakın tamamen berrak su akmaya başlıyor. Sizce dark oku ile mi yoksa yay oku ile mi daha çok balon patlatılır? Bu sorunun cevabını How Ridiculous kanalında denemişler. Tam da tahmin ettiğimiz gibi bir sonuç çıkmış. Şimdi birlikte görelim. Önce yay oku ile yapılan ateşi izleyelim. 8 adet balonun patladığını görüyorduk. Sonra isteksiz de olsak el ile atılan dark okunun atışını izliyorduk. İlginç bir sonuç, inanılmaz. Tam 10 adet balonda patlattı.